One Piece'in 1045. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Bu hafta çok çılgınca şeyler oldu. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Öncelikle söylemem gerek ki Luffy aldığı her yeni power-up'ta bizi şaşırtmayı başarıyor. Ama bu sefer biraz da güldürüyor. Ve ben şahsen çok şaşırdım. Komik hareketlerinden falan değil. Hayır. Şaşırdım çünkü açıklayacağım üzere Luffy'nin Lunarian ırkından olduğu büyük ölçüde desteklendi. Bu yüzden videomun tamamını izlemenizi öneririm. Bir de beğenirseniz çok güzel olur. Bölüme gelirsek zıplamalar, tünlemeler, havada uçmalarla birlikte çok renkli bir bölüm olmuş. Fakat savaşın ortasında böyle bir dövüş tarzı beni çok etkilemedi. Zaten yeni tekniklerin bir kısmı eskiden yaptığı komik hareketlerin gelişmiş bir versiyonudur. Yani Joy Boy iradesi uyansa da yine Luffy'nin kendi hayal gücünün ürünü. Ama bu yeteneklerle bile formunu korumakta zorluk çekmesi, gücünün sınırlarını zorlayarak dostları için ayakta durması her zamanki gibi inanılmaz. Bu da Luffy'nin ne kadar gülse de bu işi çok ciddiye aldığını gösteriyor. Lastikten çok erişte gibi davranan Luffy, Kaido'nun söylediği şekilde bir resim kitabından fırlamış gibi. Bu resim kitabı karikatürler olmasın. Oda Sensei burada mesajı vermiş. Kaç kişi anladı bilmiyorum ama karikatür dünyasındaki gibi gülünç ve saçma çizimlerin uyanışla bağdaşmasını gösteriyor. Biri dünyanın en gülünç ve saçma meyvesi mi demişti? İşte bu komik. O da seriyi çizgi filmlerin özüne çevirerek buraya bir gönderme yap. Bunun bir çizgi film olduğunu sanırım bize hatırlatmak istiyor. Çünkü One Piece'i yazmaya karar verdiğinde ilginç ve komik bir karakter tasvirini anladığım kadarıyla o yüzden kauçuk ile yapmak istedi. Zaten Luffy de her zaman kauçuğun özelliklerine uyan, saçma teknikler uygulayan komik bir karakter olmuş. Fakat bu kadar serbest bir dönüşüm savaşlardaki ciddi ortamın yok olacağı anlamına mı geliyor? Hayır. Bence Luffy'nin bu kadar aptalca davranmasının sebebi uyanışının kendisine hissettirdiği duygular olmalı. Gerçekten eğlenceli hissettiğini söyledi. Bana sorarsanız bu uyanış güçlendirmesi duygularını aşırı uyardı ve tam bir çizgi film karakterine dönüştü. Luffy'yi tanıyorsam muhtemelen gelecek bölümlerde biraz daha ciddileşecek. En azından öyle tahmin ediyorum. Ayrıca uyanışına daha tam hakim olamadı. Yani cidden şu ortamı Karasakal ya da Dünya Hükümeti ile olan savaşta görmeyi şahsen ben de istemem. Umarım Oda Sensei bizi duyar. Ben Yılmaz, Sogeking fanıyım. Böyle içeriklerin devamı için biraz da kendimi motive edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aslında merak ettiğim şey bu kadar karakteristik özellikler sadece kauçuk ile açıklanabilir mi? Zannetmiyorum. İki olasılık var. Ya ismini aldığı güneş bir şekilde bütün bunlarla bağlantılı ya da Lunaryan ırkından biri olmalı. Yani başka bir açıklama bulamıyorum. Ayrıca Goreseiler bu meyve için Tanrı'nın adını taşıyor demişlerdi. Seride Tanrı figürü birçok şekilde işlendi. Yani seride başka tanrılar da var. Eğer saçlarının beyaz olması güneşten geliyorsa normal bir durum. Ben güneşin rengini sarı olarak bilirdim fakat dünya atmosferi dışından çıplak gözle görünen rengiyle güneş beyazmış. Diğer seçeneğimiz Luffy'nin Lunarian ırkından olabileceği olasılığı. Çünkü Yamato Luffy'nin saçlarını ve gömleğini beyaza dönüştüğünü söyledi. King'in saçları da hangi renk? Beyaz renk. Ama bu yaşından ötürü değil. Lunarian ırkından olduğu için öyle. Ve Lunarianlar yani Aylılar vücutlarını tutuşturma yeteneğine sahiptirler. Tıpkı Minklerin elektrik saldırıları yapabilmeleri gibi ya da balık adamların suyu manipüle edebilmesi gibi. Lunaryanlar da ateşi manipüle edebilir. Luffy'nin Kızıl Şahin saldırısını nasıl yaptığını destekler nitelikte. Ya da Luffy'nin inanılmaz dayanıklılığının nereden geldiğini Lunaryan ırkının fiziksel hasara karşı çok dayanıklı olmasına bağlayabiliriz. Bu dayanıklılığın lastikten geldiğini düşünüyorsanız Haki savaşlarında bu durum değişmiyor. Hatırlarsanız Katakuri dövüşünde ya da Kaido dövüşünde Luffy kaç defa dayak yese de kalkmayı başarabilmiştir. Yani kısaca Lunaryanlar vücutlarından ateş yayıp savaşta kontrol edecekleri bir silah olarak kullanabilirler. Örneğin uzuvlarını ateşle kaplayarak yakın muharebe saldırılarının gücünü arttırmak için ya da güçlü ateş patlamalarını serbest bırakmak gibi. Tüm bunlar bana Luffy'nin kendisi olmasa bile şeytan meyvesi güneş tanrısının Lunaryan ırkından olabileceğini düşündürüyor. Bitti mi? Bitmedi. Google çeviriye Lunaryan yazdım ve aylı kimse çıktı. Ve Lunaryan'ın kökü olan Luna yazdığımda ise ay, gümüş ve ay tanrıçası anlamları çıktı. Yani o da Sensei'nin anlatmak istediği bir ay tanrıçasının varlığıdır. Ve şimdi Beyaz Sakal'ın dediğini hatırlayalım. Lunarlar Kızıl Hattın tepesinde yaşarken
Tanrılar kabilesi olarak bilinirlerdi. Beyaz Sakal'a göre Kızıl Kıta'da Mary Joyce var olmadan çok önce bir tanrıların krallığı vardı. Yani 900 yıl önce antik krallık zamanında burada tanrılar yaşıyordu. Fark ettiyseniz tanrılar diyor. Yani çoğul bir kelime. Buradan en az 2 tanrının varlığı konuşulabilir. Luna da ay tanrıçası demek olduğu için ve ay teması çok kullanıldığı için seride ay tanrıçasının da olması çok yüksek bir ihtimaldir. Ve bu Lunaryalılar diye tabir ettiklerimizde bu tanrıçanın soyundan gelenler olabilir. Mesela King gibi. Güneş tanrısı da bu kabilenin savaşçı üyesi, hatta yüksek rütbeli bir komutan ya da direkt kralları bile olabilir. Hatırlarsanız bir önceki 1044. bölümün adı Kurtuluş Savaşçısıydı. Bu bilgilerle birlikte kesin olarak 2 tanrının bu seride olduğuna inanıyorum. Fakat yine tüm bunları kenara koyduğumda Lunaryanların nasıl ateşi kullanabilir olduğunu anlayamadım. Ya kendi doğaları böyle Ming kabilesi gibi ya da güneş tanrısı ve ay tanrıçası evliydiler. Ve bu Lunaryanlar onların soyundan gelen kişiler olabilir. Ve bunların soyu ateşi kontrol edebilen beyaz saçlı kişilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Zaten saçların beyaz olması aya, ateşi kontrol edebilmeleri güneşe bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Fakat One Piece'in sonunda umarım klasik bir aşk hikayesine bağlamazlar. Neyse. 2 tanrıyı cebe at. Peki tanrının adını taşıyan daha başka karakterler de olabilir mi? Elbette olabilir. Hatırlarsanız Skypiea arkında günümüzden 400 yıl önce Norland'ın flashback'inde Kalgara'nın kızını kurban etmek için Kashigami adında bir tanrıyı çağırıyorlardı. Ve söyledikleri nakarat şu şekilde: "O güneş tanrısı, yağmur tanrısı, orman tanrısı, yer tanrısı. Lütfen bu kadının kanını kabul et ve köyümüzü felaketten kurtar. Kurtar bizi lütfen o Tanrı Kashigami" diyerek oradaki mavi devasa yılanı çağırıyorlardı. Başka yerde buna benzer tanrı isimleri geçtiğini duymadım. Yağmur tanrısı Enel ya da Luffy'nin babası Drogon olabilir diye düşünüyorum. Yer tanrısı da Fujitora ya da Karasakal örnek gösterilebilir. Ve bu tanrılar güneş ve ay tanrıçasının soyundan gelirse şaşırmam. Çünkü bu hikaye Adem Aleyhisselam'ın hikayesine çok benziyor. Seride Adem ağacı olması bunu kanıtlar nitelikte. Ve yine Adem Aleyhisselam'ın hikayesindeki meyveye atıf olarak şeytan meyveleri denmiştir. Şeytanın Adem ve Havva'yı kandırıp cennetten çıkardığı gibi Goraseyler ve kutsal ejderler de tanrıları kandırıp kutsal topraklardan çıkarmıştır. Hikaye aynı hikaye ama Oda Sensei'nin referans aldığı bir sürü hikaye var. Ama daha garip bir şey söylemek gerekirse Luffy'nin güneş tanrısına dönüştüğü zamanki gözleriyle Imu'nun gözleri aynı şekilde. Yani halkalı gözlere sahipler. Bu Imu'nun da bir tanrı olabileceğini akıllara getiriyor. Bu aynı zamanda Mihawk'ın Zunesha'nın da bir tanrı olabileceğini göstermez mi? Ve dahası Imu'nun ay tanrıçası olması da çok yüksek bir ihtimaldir. Çünkü Lunaryanlı King'in gözlerinin kırmızı olması Imu'nun göz rengiyle benzerdir. Seride kırmızı göze sahip 2 kişi var. Parçaları birleştirirseniz kırmızı halka gözlü Imu'nun ay tanrıçası olabileceği su götürmüyor. Ama gerçekten Imu ay tanrıçasıysa bu güneş tanrısına ihanet ettiği anlamına gelir. Bu konuda çok fikrim var ama yeni bölümler gelmeden de konuşmak istemiyorum. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirterek bana destek olabilirsiniz. Ben Yılmaz. Böyle içeriklerin devamı için takipte kalın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.